gerçek saray sarmasını eğer beğendiyseniz ve hala abone değilseniz lütfen Selvi'nin mutfağına abone olmayı, beğenmeyi, yorum yazmayı, bundan sonraki tariflerimden haberdar olmak için lütfen zil tuşuna basınız. Şimdi tadım zamanı, fakat şu güzel görsel şölenin sizleri tekrar şöyle bir çevirerek göstermek istiyorum. Ben sunumu bu şekilde yapıyorum arkadaşlar. Hindistan cevizi ve nar taneleriyle süsleyerek. Şimdi sizin için şu güzel lokumdan, bakın ne kadar yumuşak, görüyor musunuz? Bunda krem şanti yok. Bu gerçek saray sarması arkadaşlar. Önce yemeden önce size iç dokusunu bir güzelce göstereceğim. Bakar mısınız? Bu orijinal tariftir. İçinde de damla sakız olduğu için şu güzelliğe bir bakınız. Bakın. Ama sizin için şimdi yiyorum. Damla sakızıyla narın ekşiliği. Arkadaşlar bu tarifi mutlaka deneyin. Böyle muhteşem bir lezzet yok. Hepinize afiyet olsun. Merhaba arkadaşlar. Selvi'nin mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere saray sarması yapıyorum. Saray sarmasının olmazsa olmazı damla sakızıdır. Orijinal bir çay kaşığı damla sakızı. Bu saray sarmasının beyaz kısmının orijinaline çok yakışıyor. Sakız gibi bir kıvam veriyor. Bu daha sonraki aşama, fakat baştan bunu söylemek istedim. Damla sakızlı olacak. Şimdi tepsimi, fırın tepsimi şöyle güzelce tereyağı ile birlikte şöylece güzelce her köşesine yağladım. Hindistan cevizimizi boş kalmayacak şekilde eşit bir şekilde her yerini tepsimize döküyoruz. Saray sarmasını kolay sarmak için püf noktası, tepsi görünmeyecek. O şekilde 100 gram Hindistan cevizini eşit bir şekilde dağıttım. Şimdi sıra muhallebisine geldi. Önce kuruları ilave ediyorum. 1 su bardağı 200 mililitre toz şeker, 1 su bardağı un artı 2 yemek kaşığı ilave un ediyorum. İlave ediyorum. 1, şöyle yapayım. Yani 1,5 bardaktan az. 2 yemek kaşığı artı şekerle unumuzu güzelce karıştırıyoruz ki şöyle, bakın şu anda ocakta değil. İçerisine 1 litre sütüm var. 1 litre sütümü ilave ediyorum. Soğuk sütle birlikte un ve şekerimi karıştırıyorum. Hepsi eridikten sonra ocağa alıyorum. 1 çay kaşığı damla sakızını 2 poşet arasına alıyorum bu şekilde. Bakın. Bunu eziyorum. Üzerine havanla toz haline getiriyorum. Ocağa aldım. Soğuk sütle şeker, unu karıştırmıştık. Pişirmeye başladık. Damla sakızımızı kaynayınca ilave ediyoruz. Bakın. Bu aşamada. Damla sakızımızı bir güzel karıştırıyoruz. Topaklanmasın. Hemen içerisine 50 gram tereyağını ilave ediyoruz. Yine hiç durmadan karıştırıyoruz. Tereyağımız eriyene kadar ve ocağımın altını kapıyorum. Şimdi blenderla çırparak içerisindeki damla sakızını açığa çıkmasını sağlayıp sakız gibi olmasını sağlayacağım muhallebinin. Onun için blender şart. Şimdi bakar mısınız arkadaşlar? Muhallebimiz sakız kıvamına geldi. O kadar güzel oldu ki mis gibi kokular da eve yayıldı. Damla sakızının o aroması tamamen ortaya çıktı. Şöyle yavaş yavaş muhallebimizi döküyoruz.
Tabii biraz sıcak şimdi. Soğumadan hemen spatula ile bunu düzleştirmemiz gerekiyor. Bu şekilde eşitlememiz gerekiyor. Yarım santim kalınlığında oluyor. Çok fazla kalın olursa eğer sarmakta güçlük oluyor. Şöyle spatula ile arkadaşlar düzgünleştirdim. Şimdi bakın kurudu artık. Hemen dolaba gidiyor. 1 saat buzdolabında soğuyacak. Şimdi ikinci katını hazırlıyorum. 3 su bardağı 200 mililitreden 600 mililitre nar suyu sıktım. Taze nar suyu. Siz dilediğiniz meyve suyunu kullanabilirsiniz. Bende bugün nar vardı. Bir de saray sarmasına nar çok yakışıyor. Şimdi ikinci aşama, 1 yemek kaşığı buğday nişastası, 2 yemek kaşığı normal beyaz un, şekeri azaltıyorum. Yarım su bardağı 100 mililitre toz şeker ilave ediyorum ve karıştırıyorum. Bu karışımın üzerine 3 su bardağı nar suyumu ilave ediyorum. Ben taze nar suyu kullandım. Şu şekilde. Bakar mısınız şu rengin güzelliğine? Tam bir Osmanlı mutfağının saray sarması oluyor bu tatlım. Bir de damla sakızıyla beyazı mis gibi oldu. Bu üzerine bunun ölçüsü bir bardak daha az arkadaşlar, fark ettiniz. Çünkü bu ikinci katının biraz ince olmasını istiyorum. Şimdi un ve şekerini iyice erediğine emin olduktan sonra ocağıma alıyorum. Kaynayıncaya kadar karıştırıyorum. Bakın kısık ateşte bu şekilde hiç durmadan karıştırarak kaynattım. Pıt pıt yaptı. Şu anda tatlım hazır. Kapatıyorum ocağımın altını. Şu rengin güzelliğine bakın arkadaşlar. Şimdi 1 saat tatlım dolapta soğudu. Şimdi ikinci katımı yavaş yavaş döküyorum. Bu katı daha ince olacak. Yoksa çok kalın olur. Şu şekilde düzgünleştiriyorum. Tekrar dolaba gidiyor. 1 saat dinlenecek. Daha sonra sunum aşaması. Tatlım 1 saat dolapta dinlendi. Şimdi tatlımı önce 4'e bölüyorum. Bu esnada her seferinde bıçağınızı şu şekilde silin lütfen. Şimdi bunu 3'e bölüyorum bakın. 1, 2. Yani 1, 2, 3. 6, 12 parça tatlım çıkacak. Şu şekilde kesiyorum. Şimdi şu şekilde arkadaşlar alıyoruz. Bakın. Şu şekilde sarı sarı saray sarmamızı bu şekilde çıkarıyoruz. Ben şöyle size göstereyim. Bakın arkadaşlar sizin için üçüncüyü de sarma işlemini gösteriyorum. Bakar mısınız? Çok fazla donarsa arkadaşlar çatlama yapabiliyor. Şöyle olduktan sonra tekrar şu kalan, bakın gerçekten şu güzelliği görmenizi istiyorum. Yumuşacık bir lokum arkadaşlar. Gerçek saray lokumu böyle. Şimdi ben hepsini sarıyorum. Hadi bir tane daha size göstereyim. Çünkü sizin de bu güzelliği görmenizi istiyorum. Bakar mısınız? Yumuşak olduğu için bu şekilde kalan. Tabi bunları ziyan etmiyoruz. Altta kalan Hindistan cevizlerimizi
Onları da şey yapıyoruz. Başka bir tatlıda kullanıyoruz. Ben tekrar elimle göstereceğim arkadaşlar. Şu güzelliğe bir bakar mısınız? Şu ışığı alayım. Şöyle tutayım, dur. Şurada çeker misin? Gerçek saray lokum. Buyurun, ikinci lokumu da şuraya koyayım. Ay. Bakın nasıl titriyor. Gerçek lokum bu işte. Arkadaşlar şöyle dekoratif için, bir de narla yaptığımı anlaşılması için ben nar taneleri temizledim. Şöyle üzerlerine bırakıyorum. Bakar mısınız şu güzeli? Gerçek saray sarmasını eğer beğendiyseniz ve hala abone değilseniz lütfen Selvi'nin mutfağına abone olmayı, beğenmeyi, yorum yazmayı, bundan sonraki tariflerimden haberdar olmak için lütfen zil tuşuna basınız. Hoşça kalın, sağlıkla kalın, mutlu kalın. Şu güzelliği, şu nefis tarifimi deneyin. Şimdi tadım zamanı, fakat şu güzel görsel şölenin sizleri tekrar şöyle bir çevirerek göstermek istiyorum. Ben sunumu bu şekilde yapıyorum arkadaşlar. Hindistan cevizi ve nar taneleriyle süsleyerek. Şimdi sizin için şu güzel lokumdan, bakın ne kadar yumuşak, görüyor musunuz? Bunda krem şanti yok. Bu gerçek saray sarması arkadaşlar. Önce yemeden önce size iç dokusunu bir güzelce göstereceğim. Bakar mısınız? Bu orijinal tariftir. İçinde de damla sakız olduğu için şu güzelliğe bir bakınız. Bakın. Bir de şöyle göstermek istiyorum. Elimle size, kusura bakmayın. Bakın şu yumuşaklığı görüyor musunuz? Bu muhteşem bir şey. Ama sizin için şimdi yiyorum. Damla sakızıyla narın ekşiliği. Arkadaşlar bu tarifi mutlaka deneyin. Böyle muhteşem bir lezzet yok. Hepinize afiyet olsun. Saray sarmam bitti. Bu gerçek, hakiki saray sarması oldu. Damla sakızlı muhallebisi, nar suyuyla hazırlamış olduğum iç dolgusu, gerçekten tam bir saray sarması oldu. Bu güzel saray lokumu da deniyor. Tarifimi sizlere öneriyorum. Gerçekten o damla sakızının lezzetiyle narın o ekşi burukumsu tadı bir arada, muhteşem bir lezzet. Bu tarifimi denemenizi öneriyorum ve bana yazmanızı rica ediyorum. Bu üstün lezzeti birlikte paylaşalım. Damla sakızlı nar suyuyla hazırlamış olduğum saray sarması bir kişilik porsiyon olarak hazırladım. Bak, çatlama yok. Çünkü çok yumuşak. Eğer hamurunuzu sert yaparsanız çatlama olur. Verdiğim ölçü tamdır. Lütfen dikkatlice uygulayınız. O zaman çatlama olmaz. Şu muhteşem güzelliğe bakar mısınız? Şimdi biz yedik kahveyle birer tane. Gerçekten kahveye çok yakışıyor. Bu güzel tarifimi sizlere öneriyorum.